Rusya açık ara farkla dünyanın en büyük ülkesi. Fakat bu devasa büyüklüğüne rağmen ülkede yaklaşık 143 milyon insan yaşıyor. İşte şimdi size şaşırtıcı bir bilgi vereceğim. Dünya haritasında minicik yer kaplayan bir ada var. Birleşik Krallığın yarısı kadar bile olmayan bu ada Endonezya'ya ait. İşte burada tüm Rusya'dan daha fazla insan yaşıyor. 150 milyondan fazla insan ilginç bir şekilde bu dar alana sıkışmış durumda. Kilometre kare başına düşen nüfus 1100'ü geçiyor. Ki bu da Rusya ile kıyaslandığında akıl almaz bir tezat yaratıyor. Java'nın kalabalık mahallelerinde çoğu aile birkaç kuşak bir arada tek bir küçük dairede yaşıyor diyebilirim. Kırsalda da tablo pek farklı değil. Java'nın volkanları arasındaki verimli vadilerde çiftçiler yüzlerce yıldır her bir karış toprak için mücadele veriyor. Peki bu insanlar neden özellikle Java'da yaşamayı tercih ediyor? Endonezya'nın diğer büyük adaları neden boş? Bu sorulara cevap vermeden önce senden küçük bir ricam var. Kanal gerçekten son yılların en dip seviyesini gördü. Yenilikler ve çareler arıyorum ama ne yazık ki başarılı olamıyorum. Bu yüzden senin desteğin çok önemli. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı, yorum yaparak beni desteklemeyi unutma. Java, dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 1,5 milyon yıl önce modern insanın erken ataları bu bölgede dolaşıyordu. Java insanı olarak bilinen bu tür, şimdiye kadar keşfedilmiş en eski türlerden biriydi. Fosiller onun tropikal iklime göre uyum sağladığını ve küçük gruplar halinde yaşadığını gösteriyor. Modern tarih ise milattan sonra 1000 yılında başladı diyebilirim. Hindistan'dan gelen tüccarlar adanın kıyılarına ulaştı ve yalnızca malları değil, din, dil ve yazıyı da beraberinde getirdi. Hinduizm ve Budizm yerli halk arasında hızla yayıldı ve kısa sürede güçlü krallıklar kuruldu. Velhasıl bu bilgilerle kafanızı çok yormak istemiyorum. Arada geçen süre zarfında bu devletlerin yerine Mataram ve Banten gibi güçlü Müslüman sultanlıklar kuruldu. Bu sultanlıklar oldukça kuvvetliydi. Öte yandan Çin, Hindistan hatta Avrupa ile ticaret ilişkileri kurmuşlardı. Bu nedenle Java daha da zenginleşti ve daha fazla insanı kendine çekmeye başladı. Artık Güneydoğu Asya ticaretinin başlıca merkezlerinden biri haline gelmişti. Ancak Java asıl patlamayı Hollandalılar döneminde yapacaktı. 1596 yılında ilk Hollanda gemileri Endonezya'ya ulaştı. Hollandalılar verimli topraklara sahip ve stratejik ticaret yolları üzerinde yer alan bu adada resmen piyangoyu vurmuştu. Dolayısıyla bu adanın tüm zenginliklerinden faydalanmak istediler. Ki burada şuna dikkat çekmek istiyorum. O dönemlerde özellikle muskat, karanfil ve karabiber gibi baharatlar Avrupa'da altından bile daha değerliydi. Bunun üzerine tarihin en güçlü ticaret şirketlerinden birisi olan Hollanda Doğu Hindistan şirketi kuruldu. Ancak kısa sürede sadece ticaretle yetinmenin yeterli olmayacağı anlaşıldı. Maksimum kar elde etmek için adayı doğrudan kontrol etmeleri gerektiğini fark ettiler. Böylece şirket agresif bir genişleme politikası izlemeye başladı. Yerel hükümdarları yendiler, kaleler kurdular ve Java'yı Asya'daki en önemli üsleri haline getirdiler. Günümüzde Jakarta olarak bilinen Batavia şehri bu egemenliğin merkeziydi. Karlarını daha da arttırmak için Java'nın ekonomisini köklü şekilde değiştirdiler. 1830'dan itibaren kültür sistemi olarak bilinen uygulamayla çiftçiler ürünlerinin büyük bir kısmını doğrudan Hollandalılar için üretmeye zorlandı. Gitgide daha fazla insan pirinç tarlalarında ve tarım sektörlerinde çalışmaya başlamıştı. Çünkü daha fazla gıda, daha fazla insan anlamına geliyordu. Velhasıl Java'daki tarım gittikçe daha verimli hale geldi ve büyüyen nüfusu doyurmak artık mümkündü. Hollandalılar özellikle pirinç üretimini teşvik etti çünkü daha kalabalık bir nüfus onlar için daha fazla iş gücü demekti. İşte bu sayede Java, Güneydoğu Asya'nın tarım merkezi haline gelirken Endonezya'nın diğer adaları görece seyrek nüfuslu kaldı. Ancak zorunlu çalıştırma ve sosyal kontrolde bu nüfus artışında rol oynadı. Milyonlarca insan plantasyonlarda, yollarda ve fabrikalarda çalışmaya zorlandı. Öte yandan aileler de genişti. Çünkü bu ağır şartlarda hayatta kalmak için çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyordu. Daha sonra gelen sanayileşme ile birlikte sömürge yönetimini güçlendirmek amacıyla Hollandalılar şehirleşmeyi de teşvik etti. Java'daki Yogyakarta, Surabaya ve Bandung gibi şehirler hızlıca büyüdü çünkü kırsal bölgelerden insanlar kentlere akın etmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu bölge artık sadece ekonomik değil,
Aynı zamanda siyasi bir merkez haline gelmişti ve bu rolü günümüzde de sürdürüyor. Endonezya 1945 yılında bağımsız bir devlet olduğunda Java Adası'nın nüfusu yaklaşık 45 milyondu. Ancak son birkaç yıl içerisinde bu sayı 3 katına çıkarak 150 milyonu aştı. Bu durumun ana nedeni Endonezya'nın bağımsızlıktan sonra oldukça yoksul bir ülke olmasıydı. Ekonomik kalkınmaya büyük ihtiyaç duyuluyordu. Bu yüzden çok çocuklu aileler ekonomik bir avantaj olarak görülüyor ve büyük aileler devlet tarafından teşvik ediliyordu. Diğer yandan 1960'lı yıllarda yaşanan Yeşil Devrim, daha verimli pirinç türlerinin ortaya çıkmasına ve artan nüfusun beslenebilmesine olanak tanıdı. Aynı dönemde tıbbi hizmetlerde de ciddi iyileşmeler oldu. Ancak hükümet bu büyük nüfus artışının olumsuz yanlarını da keşfetti. Java'daki verimli toprakların büyük bir kısmı hala az sayıda toprak sahibinin elindeydi. Yani milyonlarca çiftçinin ya çok küçük bir tarlası vardı ya da hiç toprağı yoktu. Tarım daha da verimli hale geldikçe daha az çiftçiye ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle pek çok insan ekonomik umutlarla büyük şehirlere göç etti. İşte bu süreçte mega metropoller ortaya çıktı. Örneğin Jakarta metropol bölgesi bugün 34 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci kentsel alanı olarak kabul ediliyor. Fakat bu büyüme birçok sorunu da beraberinde getirdi. Konut sıkıntısı ve yüksek kiralar, devasa trafik sıkışıklıkları ve çevresel sorunlar. Ağaçların kesilmesi, hava kirliliği ve su kıtlığı, bunların hepsi çok ciddi problemler. Endonezya hükümeti bu duruma çözüm bulmak için 1950'ler ve 60'lı yıllarda büyük yeniden yerleştirme projeleri başlattı. Java'nın yükünü azaltmak için Sumatra, Borneo ve Papua gibi çevre adalara göç teşvik edildi. Ancak bu projelerin çoğu başarısız oldu. Çünkü bu yeni bölgelerde yeterli altyapı, iş olanakları ve kaynak yoktu. Göç eden pek çok kişi kısa sürede Java'ya geri döndü. Sonuç olarak Java'daki nüfus artışı durmadı, aksine devam etti. Bu devasa büyümenin ardında birçok sebep yatıyordu. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Java, Asya, Avustralya ve Hint Okyanusu arasındaki en önemli ticaret yolları üzerinde yer alıyordu. Bu nedenle çok erken dönemlerden itibaren ticaret gelişti. Ama tüm bunlara rağmen Java adası artık bu nüfusu taşıyamıyor. Öte yandan özellikle Jakarta gibi kıyı kentleri deniz seviyesinin yükselmesi ve aynı zamanda yeraltı suyunun aşırı kullanımı nedeniyle yavaş yavaş batıyor. Yani bu bölge yakında yok olacak diyebiliriz. Evet, bunlar bilimsel veriler. Bu yüzden hükümet başkentini tamamen Borneo adasına taşıma planı üzerinde çalışıyor. Peki nasıl olacak bu süreç? Gelin biraz da kurulacak olan yeni başkent üzerine konuşalım. Endonezya parlamentosu Ocak 2022 yılında devasa proje için onayı vermişti. Projenin ilk aşaması 3,4 milyar dolara mal oldu ve 2024 yılında bitti. Bu aşama Borneo adasında bulunan 2560 km² alana yerleşimi kapsıyordu. Bu taşınma ilk etapta altyapı, binalar, okullar, hastaneler ve alışveriş merkezlerinin yer alacağı bir şehir kompleksindeydi. Bu süreçte devlet sarayları gibi hükümet binaları taşındı. Bu vizyonun gerçekleşmesiyle birlikte şehirde milyonlarca insanın yaşaması bekleniliyor. 2025-2035 yıllarını hedef alan ikinci aşama ise başkent alanını geliştirmeye yönelik 10 yıllık bir süreçten ibaret. Şehrin ülke için bir inovasyon ve ekonomik merkez olması hedefleniyor. Hükümet son olarak 2035'te tamamen taşınarak 3. aşamayı başlatacak ve bu süreç 2045 yılına kadar devam edecek. Tüm bu gelişmeler sayesinde burayı ülke ekonomisini yönlendiren ekonomik bir süper merkez haline getirmek istiyorlar. Uçuk bir fikir gibi görünse de aslında yapılması imkansız bir proje değil. Hele de Jakarta günümüzde böyle bir tehdit altındayken buna mecbur olduklarını söyleyebilirim. Lafın özü, bu küçük ada Rusya'dan yüzlerce kat küçük olmasına rağmen Rusya'dan daha fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ve bu da onu çok ilginç bir yer haline getiriyor. Velhasıl söyleyeceklerimin bugünlük de sonuna geldim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için içeriği beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.